Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir önceki videoda bahsettiğim gibi yağlama ile ilgili, makinelerdeki yağlamalarla ilgili geniş anlamda bilgiler aktarmaya çalışacağım. Öncelikle size bu daha önce videolarda yaşanan sıkıntıları gördüm. Üretimde çektiğimiz videolarda ortam sesinden dolayı bayağı bir gürültü oluyor. Bunun için hepinizden özür dilerim. Böyle olmaması adına anlattıklarımın anlaşılabilir olmasına dikkat etmek istedim. Bu yüzden size bugün Ezgi Otomasyon firmasındaki çalışma ofisimizden, atölyemizden hazırladığım ekranlar, paneller üzerinde sizlere önce ekran üzerinde yağlama ayarlarını nasıl buluruz, nasıl değiştiririz, neler yapabiliriz, bunları anlatacağım. Akabinde de daha sonrasında sesli kayıt olmayacak makine üzerindeki yağlama aksamlarıyla ilgili bazı şeyleri göstereceğim. Onları görsel olarak fotoğraflarını ekleyeceğim. Belki kısım videolarını da koyabilirim. Ama genel olarak size yağlamanın çalışma mantığını, nelere etki edeceğini, neleri etkileyebileceğini bunları anlatacağım. Şimdi öncelikle yanımda benim iki tane panel var. Bir tanesi Hayken'in HTFX serilerine tekabül eden, daha sonrasındaki Mars serilerinde de kullanılan panellerden var bir tane. Bunların menüleri çok hafif farklılıklarla da olsa menüleri birbirlerinden farklı. Mesela F9 şifreyle girdiğiniz zaman arka sayfadaki parametre bir önceki versiyonda HPC 03'lerde F4'teyken parametre sayfasına girişi yeni serilerde de F5'ten giriyor ama giriş yolu ve mantığı aynı arkadaşlar. Sadece sizin ekranı okuyarak doğru bir şekilde nereye bakacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bunun için de ekranı okuyarak gitmeniz gerekiyor. Menülerin üzerinde zaten yazıyor. F1 şuna, F2 şuna, F3 buna. Yani burada servisi aramadan önce sizin makine başında yapabileceğiniz basit kontroller var. Bunları anlatacağım. En azından bu tür kontrolleri yaptıktan sonra makinenizde çok ciddi bir şey varsa, servis gerekliliği duyuyorsanız yine de servis arayabilirsiniz. Ama onun öncesinde tabii ki basit şeyler için servis istemenize gerek yok. Bunları siz çözebilirsiniz. Bu konuda sizi aydınlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere Hayken paneli üzerinden şu an burada bu hatayı birçok arkadaşımız görüyor ama ne anlama geldiğini bilmiyor. Bilse de ne yapacağını bilmiyor. Şimdi arkadaşlar, bu arıza çıktığı zaman makine üzerinde manuel olarak elle, gözle kontrol etmeniz gereken bazı işlemler var. Yağlama haznesinin içi dolu mu? Öncelikle bunu kontrol ediyoruz. Eğer yağ doluysa veya yeni doldurduysak ve bu hatayı yine alıyorsak arkadaşlar, ne yapacağız bu sefer? Adım adım gideceğiz. Yağlama işaretimiz bu makine üzerinde. Bu manuel olarak yağlamayı sağlıyor. Makine el konumundayken yağlama tuşuna bastığınızda şurada ekranda zaten yağlama hareketiyle ilgili aksiyon gösteriyor. Tabi bu makinenin alt bordu bağlanmadığı için, giriş çıkış sayfaları olmadığı için şu an çok farklı alarmlar verir. O yüzden burada size onu gösteremeyeceğim. Yağlama tuşuna bastığınızda motor üzerinde eğer ışık varsa yanında kutusunda, besleme kutusunda ışık yanıyor mu yanmıyor mu? Bunu kontrol ediyoruz. Motorun gövdesini tuttuğunuz zaman bir titreşim oluşuyor. Çalışıp çalışmadığından emin oluyoruz. Çalıştığı zaman da yağ haznesinin hemen çıkışında makinenin sistemine giden bir yağlama hortumu var. Onu yerinden çıkartıyoruz. Çünkü bazen hava yapıyor. Yeni yağ doldurduğunuzda özellikle greslerde mesela su çekmiş oluyor tesisat. Yağın altına çöküyor. Sıvı yağın altına çöküyor su. O suyu tesisata basıyor ve sonra geri salıyor. Dolayısıyla yeni yağ koyduğunuzda da bu havadan dolayı pompanız su basmıyor. Yağ basmıyor, özür dilerim. Bunu almak için oradaki çıkış hattının hemen dibinden söküyoruz 10 anahtarla.
Oradan boşa akıtıyoruz. Gerekirse oradan havayla ters bir üfletme yapıyoruz. Sistemin içindeki suyu atmış oluyoruz. Sonra tekrar bastığınızda oradan elinizin üzerine bastırdığında yenemeyecek kadar güçlü yağ atıyorsa tamam. Sistem ünite kısmı tamam. Bundan sonrası arkadaşlar tesisat kısmı. Tesisata yönelik araştırmaya başlıyorsunuz. Yağ basıyor ve oradaki kutu üzerindeki manometre basınca kalkmıyorsa bu sefer tesisat üzerinde bir yerde kırık, kopuk, kaçak var. Bunu bulup tespit ediyorsunuz. Akabinde onu da hallettikten sonra zaten saat üzerinde amperin yağ basıncının kalktığını göreceksiniz. O zaman da bu bitmiş olacak. Bunun şeydeki karşılığı, cihazdaki karşılığı arkadaşlar. Bakın şurada yağlama basıncı. Yağ basıncı 1 olduğu zaman, yani o basınca kalktığı zaman burası siyah nokta. Şu şekilde siyah nokta haline geliyor. Ve ondan sonra makinenizin bu hatayı vermesi imkansız. Yani vermeyecek. O yüzden sırasıyla bu dediğim kontrolleri yaptıktan sonra arkadaşlar yağlama basınç hatasını gidermiş olacaksınız. Makinalardaki bu durum çeşitlilik gösterse de şekil arkadaşlar genel mantığı aynıdır. Şimdi burada HPC'ler için, Haytiyenler için yağlama sayfasına nasıl gireceğiz onu anlatacağım arkadaşlar. Ana ekrandayken F10'a bir kere basıyoruz. F9 diğer dediğimiz zaman bir şifre çıkıyor karşımıza. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şifreyi girdik. OK diyoruz. Size az önce anlattığım gibi parametre F4'te yazıyor. Yeni versiyonlarda F5'te yazıyor. F4 diyoruz. Parametre arka sayfaları açılıyor. Buradan arkadaşlar zamanların girildiği kısım var. İşte burada makine bilgileri yazan kısımda zamanlar yazıyor arkadaşlar. Buradaki yağlamalara değil de dahili yağ, yağlama, burada görüyorsunuz zaten yağlama. Bir de şu sağ tarafta yağlama zamanı diyor arkadaşlar. 8 saniye vermişiz bu makinede. Eğer yağlamanız kısa geliyorsa, size göre kısaysa ve bunu değiştirmek istiyorsanız buradan yağlama zamanını değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Bu diğer taraftaki zamanlar da bu yağlama dediği yerde de bunun yine zamanla alakalı ama buradan zaman değiştirmiyoruz. Sadece yağlama zamanı olan kısımdan zamanını değiştiriyoruz. Yani en hızlı yağlama zamanını değiştirmesi bu Haytiyenler için böyle. Şimdi size diğer bir panelle ilgili açıklama yapayım. Burada şeydeyiz. Tekmation'ın yeni versiyonu ama Tekmation'ın eskileri de menü itibariyle, arayüzü itibariyle aynıdır arkadaşlar. Onlarda da zorlanmayacaksınız. Sonuçta ben size video içinde de bahsettim. Burada yazmakta olan yazıları çok anlayarak, okuyarak yürümelisiniz ki istediğiniz hedefe ulaşabilin. Şimdi burada Tekmation'larda F9 hız diye yazar. Bu kısmı açtığınız zaman burada hızlı parametre girme sayfasıdır arkadaşlar. Tüm işte mengene, enjeksiyon vesaire tüm sekmelerin hızlıca hız, basınç, pozisyon değerlerini değiştirebilirsiniz diye bir menü vardır. Bunun aynısı Haytiyen'de de mevcut zaten. Haytiyen'de onu da gösterelim. F9 High diye geçiyor onda. Bu da gördüğünüz gibi. Bu parametre hız ayarlarıdır, pozisyon ayarlarıdır ve çok hızlı menüdür. Yani bütün işte kalıpla mengene açma, kapama, itici, enjeksiyon, ütü dediği ütüleme zamanı, mal alma, gereğmiş. Yani normalde ana ekrandaki şurada gördüğünüz tüm sekmeleri burada tek F9 High'ın altında tek çerçevede direkt müdahalenize izin veriyor. Tekmation'da da aynı şekilde hız sayfasında. Burada parametre yazıyor arkadaşlar. F4 parametre dediği zaman burada şifre soracak size. 5858'dir. Tekmation'ın standart şeyleri.
giriş menülere giriş şifreleri. Burada gördüğünüz gibi yağlama yazıyor. Arkadaşlar makinenizin mevcut bu ayarlarını çok fazla değiştirmemenizi öneririm. Burada zaten satırlara geldiğiniz zaman şurada alt kısımda yağlama sayısı. Yani diyor ki kaç baskıda yağlanacak. Burada 1200 baskı vermişiz biz. Siz bunu istediğiniz gibi değiştirirsiniz. Neden de istediğiniz gibi diyorum. Bazı kalıplar kısa zamanlı çalışır. Yani çok fazla baskı yapar makine. Bu sefer ne olur? Çok fazla yağlama olur. Siz buraya 200 baskı derseniz 200 baskıyı makine 1 saatte yaptığını düşünün. 1 saatte 20 saniye yağlıyor. Günde 12 defa yağlama yapmış oluyor. Örnek olarak söylüyorum. Ama bazı kalıplarınız var daha yavaş çalışıyor ve daha uzun sürede yağlama olması gerekiyor. Bunlarda da dediğim gibi değişiklik ihtiyacı duyduğunuzda mengenedeki kuruluk, ne bileyim çalışmada ses oluşmaya başladığı gibi durumlar oluştuğunda burada baskı sayınızı düşürebilirsiniz. Burada da yağlama zamanı var. Buradan da yağlama zamanını değiştirip istediğiniz zaman aralığında basmasını, zaman kadar yağlama yapmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu iki değişik makinenin iki değişik bilgisayarında yaptığımız hızlıca yağlama sayfası ayarlarıydı. Bundan sonrası için dediğim gibi videonun devamına sizlere görseller de ekleyeceğim. Arkadaşlar yağlama ünitemiz bu. Yağlama ünitesinin basıncını gösteren manometresi de budur. Önce dediğim gibi yağı takıyoruz. Buradan söküyoruz ve yağ buradan aktığından emin oluyoruz. Ondan sonra tekrar bağlantısını geri yapıp çalıştırıyoruz ve şu gördüğünüz yeşil, burada görüyorsunuz, bu ibre yeşile kalkıyorsa her şey normaldir. Problem giderilmiştir. Ama kalkmıyorsa sistemde kaçak var mı yok mu? Makas aralarını falan kontrol etmeniz gerekiyor. Sıvı yağlamalarda özellikle şu pistonların şişmesi lazım arkadaşlar. Basıncın oluştuğunu buradan da anlayabilirsiniz. Bu pistonlar şişiyorsa sistem basıncınız oluşuyor demektir ve her şeyiniz doğru çalışır duruma geldi demektir arkadaşlar. Bunlara özellikle dikkat ederseniz yağlamayı da testini gerçekleştirmiş olacaksınız. Mengenenin kuru çalışması ileride mengenenin sarmasına, millerin, burçların bozulmasına yol açar. O yüzden makinenin yağlaması makine için hayati önem taşıyor arkadaşlar. Kesinlikle ihmal etmeyin. Ekranda gelen yağlama basınç hatasını hafife almayın. C'ye reset'e basıp devam etmeyin. Çünkü sonuçları çok ciddi masraflara yol açacaktır. Evet arkadaşlar, genel olarak videomuzda derlediğimiz, toparladığımız konu yağlama hataları nasıl giderilir, nasıl kontrol edilir? Bununla ilgiliydi. Bu konuda bana sormak istediğiniz veya ulaşmak istediğiniz herhangi bir şey olursa YouTube'daki yorum kısmına yazın. Sorularınızı, görüşlerinizi, beklentilerinizi orada bildirin. Ben de bu konularla ilgili daha fazla video oluşturmaya çalışayım. Sizlere yardımcı olmaya çalışayım. Video izleyen arkadaşlardan ricam şu. Yani çok güzel reaksiyonlar aldık. Şu an için 3000 görüntülemeyi geçti videolarımız 10 gün gibi bir süre içerisinde. Ve bu ilgi karşısında gerçekten mutlu olduk. Ama 3000 izlemeye karşılık 200 civarı bir abonemiz var. Lütfen beğeni ve abone olmaktan çekinmeyin. Yani onda bir sıkıntı yok. Bu da sizin bize destek verdiğinizin bir işaretidir. Bu teknik anlamda dediğim gibi paylaşımlarım devam edecek. Belki zaman zaman aralıkları olacak ama çok güzel konular bulmaya çalışıyorum. Herkesin sorun yaşadığı konularla ilgili videolar çekmeye çalışıyorum. O yüzden de geciktiği zaman anlayışlı göstereceğinizi umut ediyorum. Şimdilik iyi seyirler, hoşça kalın.